Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, herkesin yapabileceği türde gösterişli bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle hemen modelin yapımı için elimde bu şekilde ipim var. Simli gri güzel bir renk. Hemen şöyle göstereyim. Kalınlığını, inceliğini de göstereyim. Bu şekilde ipimiz. Etiketinde hemen arkadaşlar Alize Angora Gold, şöyle simli ip. Sizler dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Tığ numaram ise 6, 1.40 milimlik tığ kullanacağım. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Modelimi lastik üzerine kuracağım arkadaşlar. Hemen şöyle bir miktar zincir çekiyorum. Gitgelli lastik ayarlayacağım. Sizler dilerseniz bu modeli zincir üzerine, normal trabzan üzerine kurabilirsiniz. Hemen şöyle 6 trabzanlık lastik hazırlıyorum. Sizler bu yapmış olduğum trabzan sayısını 7, 8 olarak, 9 olarak yapabilirsiniz. Enli yapmak isterseniz biraz fazla koyabilirsiniz trabzanını. Evet, şöyle ben model göstereceğim için 6 trabzan zincirimle birlikte hemen burada 3 tane zincirimi çekip geriye döndüm. Bu kenar zincirlerini sizler elinizin ayarına göre çekebilirsiniz. Kenarında bir kasma, bir marullaşma olmasın. Hemen tekrar trabzanların üzerine trabzan yaparak lastiğimi hazırlıyorum. Sizler de lastiklerinizi hazırlayıp modelimizi birlikte kurabiliriz. Hemen şöyle tekrar zincirimi çekiyorum. 2 ya da 3'er zincir çekebilirsiniz kenar kısımlarına. Dediğim gibi elinizin ayarına göre çekebilirsiniz zincirlerinizi. Hemen şöyle devam ediyorum. Zincirimin tepesine de battım. Ben lastiğimi biraz daha ilerletip geliyorum arkadaşlar. Evet, şöyle hemen lastiği ilerlettim. Şöyle göstereyim. Modelimizi kurmak için 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lastik sırasına ihtiyacım var. Tekrar yine 6, 6. 6 ve 6'nın katları artı 3 lastik sırası arkadaşlar. Modeli bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Hemen modelimize başlayalım. Modelimin birinci sırasındayım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 1, 2 lastik, hemen ikinci lastik sırasından ilmeğimi uzatarak bu şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane bu şekilde ilmek uzatarak, ilmekleriniz dengeli olsun arkadaşlar. Hepsi aynı olsun. Daha düzgün duruyor. Hemen 2 tane zincir çektim. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Hemen şöyle göstereyim. 1, 2, 3. Trabzan sırasına battım. Yine 2 tane zincir çektim. Tekrar model kuruyoruz. 1, 2, 3. kısma giriyorum. Burada yine trabzanlarımızı uzatarak 10 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ilmeğimizi çekiyoruz arkadaşlar. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. İlmeğimizi, birinci ilmeğimizi biraz bu şekilde gerdiriyoruz. Sonra trabzanımızı yapıyoruz. Gerdiriyoruz. Trabzanımızı yapıyoruz. 10 tane bu şekilde trabzan. Modellerimiz göz alıcı,
Örneklerimiz büyük, belirgin, güzel duruyor. Bu şekilde puf puf duruyor. Hemen tekrar devam ediyorum. Hemen 2 tane zincirimi çektim. Üçüncü trabzan dişine sık iğne olarak battım. 2 zincirimi çektim. 1 2 trabzan atladım. Hemen üçüncü trabzanıma tekrardan bu şekilde modelimi oluşturuyorum. Hemen evet arkadaşlar, modelimi oluşturdum. 3 tane örneğimiz oldu. Kenardaki zincir kısmını yapacağız. Hemen burada da trabzan olarak yapacağız. Zincir kısmını tığımın başına hemen şöyle 3 defa doladım. Burayı da elinizin ayarına göre yapın. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Üçlü, marullaşma olursa ikili, kasacak olursa bu şekilde 3 tane tığınızın başına ipinizi alabilirsiniz. Evet, hemen tekrar diğerini deneyeceğim. 2 defa tığımın başına doladım bu sefer. Hemen tekrar üçlü trabzanımı yaptım. Bu şekilde daha normal durdu. Tam örgümün boyuna göre oldu. Bir tane zincirimi çektim, geriye döndüm. Hemen ilk yapmış olduğum trabzanın tepesinden sık iğne yaptım. Burada hemen sıradaki yapmış olduğumuz trabzanları bu şekilde tığımızla alarak sık iğne yapıyoruz. Her bir battığımız kısımdan sık iğne. Tekrar batmış olduğumuz kısımdan giriyoruz. Diğer yerden çıkartıyoruz. Hemen şöyle yakından göstereyim. Diğer kısımdan çıkartarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. 9 tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde. Hemen tekrar diğerine geçtim. Evet. Hemen şu kısma geçmiyoruz. Buraya geçmiyoruz. 9 tane sık iğnemizi yaptık. Hemen şöyle görüntüsü şöyle çift bir örgü oldu. Buraya 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Hemen diğer örneğime geçiyorum. Buraya da yine bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen dokuzuncuyu da en son kısma yapıyoruz. Hemen burada yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Diğer örneğime geçiyorum. Yine buna da 9 tane bu şekilde bir yerden batırıp diğer yerden çıkartıyoruz. Hemen bu şekilde 9 tane sık iğnemi yapıyorum. Farklı bir görüntü katıyor bu şekilde yaptığımız zaman arkadaşlar. Hemen en son kısma da batıyorum. Bir tane de zincirimin tepesine sık iğne yapıyorum burada. Sıramı tamamlıyorum. Modelimizin arkadaşlar tamamı bu şekilde. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şimdi hemen tekrarını göstereyim sizlere modelimin. Burada hemen birinci sırada ne yaptıysak 5 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İkinci örneğimiz birinci sıramızdayız. Hemen buradan sayıyoruz. 1 2 3 dördüncü sık iğnemizden tam tepesine denk gelecek şekilde yine modelimizi kuruyoruz. 10 tane uzatmalı trabzan yapıyoruz. Uzatmış olduğumuz trabzanları dengede tutmaya çalışalım arkadaşlar. Yani bir boyda olmasına dikkat edelim. Aslında çok kolay bir model. Hemen birinci örneğimi yapıyorum.
Evet, yine 10 tane trabzanımızı yaptık. 2 tane zincir. Evet, 5 tane çekmiş olduğumuz zincirin içine sık iğne ile sabitledik. 2 zincir, diğer örneğimizi yapıp bundan sonrası bunun üzerine sık iğnesini gitmek arkadaşlar. Modelimizin tamamı böyle kendini tekrarlıyor. Ben daha önce yapmış olduğum büyük parça üzerinde hemen modelimi sizlere göstereyim. Modelimin ilerlemiş hali hemen 5 örnek üzerinde yaptım. Yine lastik üzerine yapmış olduğum bir model. Lastiğin yakıştığını düşünüyorum. Bu ipime de güzel gittiğini düşünüyorum. Hemen şöyle arka yüzünde göstereyim. Arka yüzü de tertemiz, düzgün duran bir model. Herkesin yapabileceği türde bir model. Çok kolay, basit bir model. Evet, modelden neler yapılabilir? Modelden yelekler yapılabilir. Hemen bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz modelim. Yelekler, şallar yapabilirsiniz, hırkalar yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanılabilir. Yani yakıştırabildiğiniz bütün tığ işi örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir model. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.